Oyun Makinesi kanalından herkese merhabalar. Bugün God of War Ragnarok üzerinde güzel bir inceleme yapacağız. Oyun Makinesi'ne konuk olduk. Ben ve çok sevgili dostum Mışko. Girişi niye ben yapıyorum? Çünkü 2 saattir sevgili seslendirmen Uğur abi giremedi. Ama ben güzel girerim diye girdim. Şimdi girdim. İngiltere'den Mışko'yu getirdiler. Evet. Evimden beni getirdiler. Bir de kendileri geldiler. Edirne kapıdan Mustafa Kadir, Dur İngiltere'den Muşko. konum niye mi? Bizi Neyse şimdi. Muşko neden Muşko geldi? Muşko bir God of War ansiklopedisi yazacak kadar bilgiye sahip, külliyatını Estağfurullah. geliştirmiş kıymetli bir kardeşimiz. Mustafa niye var? Onu artık sorgulamıyoruz. Mustafa zaten Kal hep var. benim. Tamam mı? İkimiz aynı şeyleri söylüyoruz zaten. Evet, o zaman Muşko hoş geldin diyerek ilk sana sözü verelim. Nasılsın, iyi misin abi? Çok mutlu oldum harbiden çağırdığın için abi. Abi, Öyle abi, her şey yolunda. Oyunu çok beğendik. Oyun çok güzel. Tartışmaya geldik. Tartışacağız. Tamam, tartışacağız. Hakikaten tartışacağız. Mustafa hoş geldin abi. Hoş buldum abi. Siz görmek çok güzel. Mışko'yla aynı ortamda olmak çok güzel. Ya. Gerçekten. Tekrardan hakikaten vakit ayırıp geldiğiniz için teşekkür ederim ve hemen hızlıca sorularımıza geçelim. Oyunun neredeyse her bir videosunda insanlar spoiler yeme korkusuyla birçok videoyu izlemediler. O yüzden bu videoda mümkün mertebe çok sığ geçmek istiyorum bazı özel konuları. Şimdi hikaye nedir diye sormayacağım ama şunu sormak istiyorum. Bu oyundaki amacımız ne? Bu sefer neden tanrılarla savaşıyoruz? Ana gayemiz nedir bu oyunda? Motivasyonumuz neydi? Çok karmaşık abi ya. Herkesin bir nevi artık özgürlük arayışı. Ya içinde her konu var. İnsanların çektikleri acıların üstesinden gelmeye çalışmak. Babayla oğul arasındaki o çatışma. Atreus'un kendi başına artık ergenliğe girdiği için kendi başına bir şeyler yapma isteği. Zaten oyunun sonunda da bunu görebiliyoruz zaten. Atreus başlı başına bir kimlik olmaya çalışıyor oyunda. Babası da hem onunla bir gurur duyuyor hem de korkuyor oğlu için. Bunu işlemişler aslında. Bir babayla oğlun hikayesini tam şekilde başlatıp bitiriyorlar. Ben şunu anladım ki 2018 God of War çok büyük bir özetken Ragnarok büyük bir ana oyunmuş. Cory Barlog da bununla ilgili şunu söyledi. Ben aslında ikinci oyunu yazarken ana oyunu ikinci oyun olarak yazmışım. Bunu fark ettim dedi. Anlatması gereken her şeyi anlatan bir hikaye var. Yeri geliyor çok büyük hüzünleniyorsun. Yeri geliyor büyük bir intikam duygusuna bürünüyorsun. Ve oyunun sonunda tatmin oluyorsun. Controller'ı elinden bırakıp sanki Kratos ya da ekibi ya da arkadaşları değil de abi ben ne büyük bir savaştan çıktım ya diyorsun. Ya bunu hikaye anlamında sana veren bir oyun başarılı bir hikayeye sahiptir. Eksileri ve açık noktaları olmalarına rağmen birçok içerik üreticisi bu oyun hakkında şunu söylüyorsa, gelmiş geçmiş en iyi oyun diyorsa, eksilerine rağmen hikaye tarafında bu oyun mükemmel bir hikayeye sahip. Kesinlikle Mışko'ya katılıyorum. Bir baba ve bir oğlun artık kimliklerini kazanması, baba ve oğul kavramına bütünleşmesini anlatmaya çalışıyor ama bunu anlatırken Kratos'la kurduğumuz empati büyük ölçüde artıyor. Neden artıyor? Kratos artık duygularını daha bunun menü ekranında görüyorsunuz. Menü ekranında gördüğümüz oyunun akışında anladığımız kadarıyla artık duygularını saklamaktan sıkılmış. Artık gerçekten yaşadığı şeyin, girdiği şeyin içinde bu şekilde böyle kısıtlanmaktan sıkılmış ve kendi sonunun geldiğine inanıyor. Neden inanıyor? İlk oyun biterken yazıtı gördüğümüzde ne diyordu orada? Kratos kendi öleceğini sanıyordu. Oğlu onu daha görmemişti. Kratos bunun için artık güçlü duramıyor. Ve güçsüz bir Kratos ile başlayıp abi hikaye çok güzeldi. Tamam, teşekkür ederim. İlk oyunda hikaye anlatımı gayet çok başarılıydı. Bu oyunda Özellikle Mir'in özellikle durmadan konuşması, durmadan bize hem o dünyayı anlatması hem de geçmiş dönemde yaşanmış olayları anlatması bayağı bir hikaye sunum noktasında başarılıydı sinematiklerle beraber. Bu oyunda da yine aynı kalite devam ediyor mu? Hayır. Daha fazlası var. Daha fazlası var. Hikaye anlatımı konusunda Mimir, sadece Mimir'de yok yani. Oyunun bazı bölümlü yerlerinde başka arkadaşlarımız da geliyor. Ve onlar da bu konuya dahil oluyorlar. Atreus özellikle bu oyunda korkunç şekilde geveze bir karakter. Korkunç yani bir olay olduğunda direkt atlıyor. Kendi inisiyatifler alıyor bazı yerlerde. Hikayenin bölümlü yerlerinde inisiyatif alıyor. Herkesi karşısına aldığı bölümler göreceksiniz yani. Ya öyle yani bir Atreus. Burada böyle çocuk bir Atreus görmeyeceksiniz. Zaten oyunun sonunda kendilerini tamamlamış iki karakter göreceksiniz. Hem Atreus hem Kratos. Hikayenin anlatımı bu kadar. Ben hayatımda bak daha önce de söyledim. Yüzüklerin Efendisi film sektörünün bir numarasıdır. Herkesin aklına ilk o gelir. Burada da oyun piyasasında da ilk insanların aklına Ragnarok gelecek bundan sonra. Bırak 100 yılın, 1000 yılın oyunu ya. Bak Game of the Year'ı bırak, Game of the Century bir oyun. God of War daha iyisini çıkartana kadar ya da Rockstar yeni bir oyun çıkartana kadar bu kalitede bir oyun göremeyeceksiniz. Çünkü
oyunda boş olan bir alan yok abi. Mustafa, sen oyunu oynadın, ilk oyunu da oynadın, yakın zamanda oynadın, hemen peşine Ragnarok deneyimledin. Herkes şu eleştiri yapmıştı, hemen bir mekaniklere ve oynanışa geçmek istiyorum. Gameplay'ler yayınlandığında işte bu ilk oyunun devamı niteliğinde geniş bir DLC'si olacak gibi eleştiriler gelmişti. Hadsizler. Oyunda oynanış noktasında ne gibi yenilikler var? Gerçekten bir devam oyunu mu yoksa çok daha başka bir boyutta mı? Animasyon noktasında ilk oyuna göre ne kadar büyük farklılıklar var? Bu çok önemli. Hani düşman çeşitliliği belki artmıştır, mekaniksel anlamda artmıştır ama animasyon çeşitliliği noktasında nereye geldi onu da dinlemek isterim. Şimdi iki cümleyle bunu nasıl cevaplayacağım onu düşünüyorum. Tamam, hadi 4 olsun hadi. Animasyon tarafında Mışko bana katılıyor musun bilmiyorum ama böyle baktığı zaman irkilten bir Kratos görüyoruz. Hani çok yüz anlamında, grafiksel anlamda böyle çok daha net bir oyun görüyoruz. Mimiklere çok yüklenmişler. Mimiklere kesinlikle çok yüklenmişler. Ama Atreus'un tipi biraz ulan uşağım neydi sen diyecek gibi durmuyor mu? Ha, çok böyle şey bizden duruyor, anladın mı? Abi Nasıl değil de Necmettin bizden. abinin çocukluğu lan Atreus. Bana niye saldırıyorsun oğlum sen? Çok benzer bak sen abi chat izleyenler sevgili oyun makinesi takipçileri Necmettin Benziyor abiye bir abi, fokus yan profilde. Atreus'u da yanına getir çocukluğu yemin ediyorum oğlu olsa Atreus olurdu neyse baktığımız zaman yüzünde son gerçek bir Ürkütücü. karakter sana bakıyor gibi. Animasyonlar çok daha üst seviye mekaniksel anlama gelecek olursak çok daha mobil yani yere basmaktan ziyade artık böyle platformları daha zengin kullanabiliyoruz atlamalı hoplamalı zıplamalı inmeli kaçmalı. Daha fazla platform kullanıyoruz. Platformer öğeleri de güzel. Aksiyon anlamında da ilk oyunda sadece balta kullanıyorduk. Yarısından itibaren kaosun bıçaklarını kullanıyorduk. Ve bunlar da yetenek açıyorduk. Doyurucuydu. 2018 God of War zaten balta mekaniğiyle oyun dünyasında büyük bir zirveydi. Vuruş Anasını ağlatmıştı. çok netti. Anasını ağlattı. Aksiyon sistemi çok güzeldi, doyurucuydu. Aynı devam burada. Bunu korumuşlar. Üstüne koydukları noktaysa şarjlı saldırılar ilk olarak. İşte alev kamçısı diye şeyi çeviriyorsun, bıçağı çeviriyorsun. Buzlu balta diye de baltayı donduruyorsun. Bu elementleri ön plana çıkarıyor. Elementin olayı da sadece Kratos'ta ya da Atreus'ta. Bu arada Atreus diyorum oyunda oynanılabilir olarak Atreus'u da kullanıyoruz. Ondan da bahsederiz. Şunu söyleyebilir miyim ya? Spoiler'a girmez tahminimce. Hacı ben bunu keserim. Ben de keserim bunu. Bunu bence de. Söyleyeceğiz abi. Hani Ben biraz Mustafa- ona spoiler vermiş Ama gibi adam- oldum. Yok ben onu buldum. Notlarımda da var. Bu arada arkadaşlar ben 6 sayfa 20 not aldım var ama söyleyemedim. Spoiler O ne oldu. oğlum? Ya, Cory Barlog o kadar not almamıştır. kanka anasını satayım. senaryoyu baştan yazdım ya. Aksiyon tarafında ne diyordum? Ha Atreus'u da oynayabiliriz. Oynanabilir karakterler de fazla. Ona sonra değiniriz. Şimdi mızrak mekaniği çok büyük bir yenilik. Yani biz normalde şarjlı atak, mağazlı atak bunlarla yetineceğiz sanıyordum ben oyunun bir noktasına kadar. Ama oyun sana diyor ki kardeşim biz zaten hani sana ilk oyunda bunları doyasıya kullandırdık. Tamam bir de üstüne element ekledik ama dur ya daha bitmedi. Ve ben bunu 4 ay önce yaptığım bir videoda teori olarak söylemiştim çıktı. Mutlu da oldum. Ama bu baltaya neden sahip oluruz, nasıl sahip oluruz bunu anlatamam. Spoiler'a Şu an geçer. Balta şuraya değil. Pardon mızrağı. Bir araya girmek istiyorum. Çok büyük bir yenilik dediniz ama eğer yanlışım varsa düzeltin lütfen. Özellikle Muşko sen düzelt. Çünkü sen bu konuda çok daha hakimsin. Geçmiş oyunlardaki bazı mekanikleri almışlar. Son oyuna Aynen öyle. farklı Aynen öyle. parça Ama yapmak parça zorunda sürmüş ki. ama Çok, bir dakika Direkt- oğlum bitirmedim. Ve bunu çok daha kaliteli, çok daha böyle başarılı bir şekilde hem hikayeye hem oynanışa hem mekaniğe ekleyerek modernleştirmişler. Doğru mudur abi? Doğru. Evet. %100 abi. Zaten git bitirişlere falan bak, finisher'lara. Direkt ikinci oyundan alma. Kratos tutuyor Ya, işte adamı finisher'larda. Karnına sokuyor böyle. Kılıçları fırlatıyor. Kaos'un kılıçlarını. Sonra sallanarak karşıya geçiyor. Evet, Bu mobil. ikinci oyunda da vardı. Evet. Ama bunu öyle güzel yedirmişler ki. Benim oyunda en sevdiğim mekanik o oldu. Bunu bazı yerlerde tırmanma mekaniği olarak kullanmışlar. O kadar güzel olmuş ki. Yani bu kadar şeyi bir oyunun içine nasıl soktunuz ya? Nasıl soktunuz ya? Ya abi her yeri dolu. Oyun boş olan bir nokta yok. Gelelim animasyon kısmına, çok kısa geçeceğim. Abi animasyon kısmında tek bir şikayetim var. Bir yerde animasyon aynen. Abi Disney karakteri gibi duruyor harbiden ya. Ya diğerlerinden Neresi? farklı duruyor, anladın mı? Sincap. Sincap'ın dizaynı abi. Tamam mı? Ben Sincap'ın kim olduğunu biliyorum. Teorisini de yaptım. Çıktı zaten o da. Dizaynını öyle yapmışlar ki sanırsın yani pikseller izliyorsun. Böyle tombik bir şey, böyle yanakların sıkasın geliyor. Ulan dedim bunu ne alaka yani? Hiç tutmamış ki yani. Düzgün bir dizayn yapamadınız mı bunu? Onun dışında genel anlamda animasyon, yani animasyon kalitesiydi, grafik kalitesiydi. Önceki oyuna göre abi bir tık. Zaten abi bundan fazlasını da beklemiyordum ki ben. Yani PlayStation 4'e çıkmasını beklediğiniz bu oyunun yeni nesil olmasını bekleyemezsiniz abi. Şimdi burada hemen bir konuya
değinmek istiyorum. Animasyon kalitesinden kastım biraz da şuydu. İlk oyundaki dövüş mekaniklerinde ben konuşurken suratıma bak Mustafa, adamın asabını bozma. Nereye seni bakıyorsun? dinliyorum. Yüzüğüme bak benim. Bir ciddiye al Tırnak- beni bir. Tırnaklarıma bakıyorum ya. Tırnaklarımı şey yaparken dinliyorum, Allah Allah. Dövmeye mi çağırdınız? Video çektirmeye mi çağırdınız? Animasyon kalitesi evet güzel ama ilk oyunda aynı. İşte dövüş mekaniklerindeki animasyonlardan özellikle bahsediyorum. İki kesim ortaya çıktı bu oyunla alakalı. Birinci kesim şunu dedi. İlk oyunun animasyonu zaten kaliteliydi. İyi olan bir şeyi değiştirmek manasız gibi bir haklı bir savunma yaptı. Diğer kesim de şunu dedi. Daha iyisi de yapılabilirdi. Bu ilk oyunun aynısı oldu diye bir onlar da Aynısı falan kendi- değil yani. şu anlamda şunu dedi. Hani dövüş sistemlerindeki animasyonlardan bahsediyor. Hani o kadar ilk oyun o kadar kaliteliydi ki ikinci oyunda da aynı şeyleri mi yapıyoruz? Bu kötü bir şey değil aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Far Cry serisi yıllardır aynı mekanikleri, aynı oynanış, animasyon şekliğini kullanarak devam etti. Burada bu eleştirilerin siz ne tarafındasınız? Şöyle söyleyeyim abi. Bu oyun kesinlikle bir tık üstüne çıkmış yani bu dediklerine. Zaten şunu yapmışlar abi. Birinci oyun ilk çıktığında God of War 1 yani 2018 değil daha ilk çıkışında. İlk oyun çıktıktan sonra ikincisinde Cory Barlog geldi. İlkinde başka bir David Jaffe vardı. Cory Barlog hiçbir şey değiştirmedi. Ekstra şeyler getirdi. İyi olan, yeni olan bir oyunu biraz daha geliştirdi. Yeni mekanikler vermedi. Sadece biraz daha geliştirdi. Bunda da aynı sistem geliyor. Yani aslında Cory önceki ilk gelişindekinin aynısını yaptı. İlk geldiğinde de aynı muhabbet dönmüştü. Zaten ikincisinde geldiğinde yerine God of War bıraktı. 3'ün dövüş animasyon yönetmeni. 2'de de varmış herif. Sadece 3'te değil. 2'de de Ya varmış. 2'de de var. Ha, 2'de birlikte zaten çıkmışlar yola. Yani aynı sistemi ilerletmişler abi. Dediğin gibi yani 1'den 2'ye geçiş nasılsa ya 2018'den Ragnarok'a geçiş de aynı aslında. Animasyonları bile aynı yapmışlar. Yani Benim- mekanikleri bile aynı yapmış. Ben burada birçok noktada katılmıyorum. Hem bu birinci tarafta olanlara hem de Buşko'ya bazı noktalarda. Neden? Şimdi 2018 God of War'ı bir ele alalım. Kratos'u kontrol ediyorsun, balta kullanıyorsun, Kaos'un bıçakları kullanıyorsun, sandal sürüyorsun. Finisher'ların var. 2 tane de boss'la kapışıyorsun. Ragnarok'u ele alalım. Kratos'u kullanıyorsun. Demiyorum. Ben öyle bir şey demedim. Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Aa bak. Savunmadım. Çıkar göster. Ben Bir tık sadece üstü demedim mi? Ha, yok ben onu demedim. Ben sadece şunu dedim. Hani önceki oyunda Kaos'un kılıçları ve baltayını dedim. Yoksa Tamam. o diğer yeni gelen şey yakına yok. Bir dakika. Oyun çok Necmettin abinin sorusu. da korkunç. Yani boss'tur, çeşitlilik anlamında korkunç yüksek. Mışko orada öyle bir şey yapmıyorlar. Şaka Yok yapıyorum. ben öyle bir şey demedim. Şaka. Oraya katılmıyorum. Sen Odin'i savundun. Şaka. Bak ben yine de devam edeyim o zaman. Sana katılmıyorum olmasın o. Aynı fikirdeyiz o zaman. Ragnarok'u ele alıyoruz. Yine evet Kratos kontrol ediyoruz. Üstüne Atreus kontrol ediyoruz. Kratos'u nasıl kontrol ediyoruz? Çok daha mobil. Çok daha empati kurabildiğimiz bir yapıda. Mimir'le ilk oyunda takmayan adam bu oyunda böyle akıl danışıyor Mimir'e. Çocuğum için ne yapabilirim? Şunun için ne yapabilirim? Oğlum hadi sana güveniyorum. Yani şimdi burada bir farklı bir Kratos var. Üçüncüsü ne? Ekstra bir silah. Mızrak. Ve bu mızrağın hem yakın dövüşte hem uzak dövüşte aşırı büyük olayları var. Ne olduğunu da oynayıp anlayın. Dördüncü olarak binebilir araç neydi 2018'de? Sadece sandal. Burada kurt sürüyorsun, kızak sürüyorsun, koca devasa yaratıklara biniyor, böyle domuz gibi bilmem ne bir şey. Ne olduğunu söylemeyeyim. İneğe benziyor. Aynen. Boss konusu 2018 God of War'la ilgili hepimizin ortak şikayetiydi. Şimdi Burada bütün bosslarınızı- kafamıza boss yağıyor. Yok saymayacağım ama kafamıza boss yağıyor. Ya şöyle söyleyeyim, bazı yan görevlerdeki bosslar diyecek ki ulan bunlar nasıl ana görev boss olmaz. Yani öyle bosslar var. Peki bossların patternları dediğimiz o saldırı sistemleri Etik. ne kadar farklı? Yani Çok gerçekten farklı. tasarım anlamında tamam farklıdır ama dövüşürken evet gerçekten farklı bir bossla dövüştüğünü anlıyor musun? Abi şimdi oyun zaten bir aksiyon oyunu olduğu için bir noktada birbirine benziyor. Kaçacaksın, atılacaksın, zıplayacaksın, perileyeceksin. Mekanikler Ama bunun üstüne. şey var ya, söylediğin silah var ya, 3. silah. Söyleyeyim mi onu? O işleri değiştiriyor. Mızrak Ha, değiştiriyor işte. zaten. Zaten onun için yapıyorlar. O boss için dizayn ediyorlar o silahı. Ama yani dövüş kombinasyonu o kadar paternli, o kadar farklı ki. Yani zaten sen o silahı alsan bile o boss'a nasıl vuracağını çözebilmen lazım. Başka bir şey değil mi? İlk denememde çözdüm. İlk hareketimde çözdüm Ben bu de arada. Kur'an çarptım. Vallahi Yayında ben de. oynadım bak. Yayında oynadım. Git bak. İlk denememde çözdüm. Direkt. Abi ya Böyle çözünce şey oluyorsun. kafamda- Bok olsun. ya satayım Necmettin oluyor. abi ya bir oyunda bu kadar çeşitlilik nasıl olabiliyor ya?
Bir de seni Bak, bir third noktada person düzeltmek shooter- istiyorum. Bak. Şey dedin, onu izleyiciler yanlış anlayabilir. Bu boss'ta kullanmak için dedin ama her yerde kullanabiliyoruz. Her Yani yerde, her yerde. Evet, Ama genelinde o kullanabiliyorsun. boss'a genelde de kullanabiliyorsun ama Ama o boss'a tamam, özel hadi o yapılmış bu. bir silah. Tabii aklı olan başka şeyler de denesin ne yapıyor. tabii. Ya, bir şey demiyorum ya. Yani şöyle, Yatırım ya siz tavsiyesi oynayın değildir. abi. Ben bir şey demiyorum. Yatırım tavsiyesi Ya değildir. Necmettin abi, oyun nasıl gerçek olabilir ya? Bu kadar boss, bu kadar oyun çeşitliliği, bu kadar güzel hikaye, bu kadar güzel anlatım, bu kadar güzel karakter dizaynı. Ya arkadaş, oyunun bir yerinde bir boss'u görüyoruz. O ızraklı boss var ya. Ya dedim ki bu nasıl bir tip ya? Ulan dedim bu adamı böyle mi işlediniz yani dedim. Ama herifi canlandıran kişi, aktör öyle bir lanse ediyor ki sana. Karaktere hayran kalıyorsun ya. Ya dedim ki bu ne lan? gıcık olman lazım o adama. Senin sen Ben hayran Acil oluyorsun. PlayStation almam Ha, lazım. sünepenin teki diyorsun bana. Evet, Adam evet. öyle bir oynamış ki. Diyorsun ulan vallahi helal Abi olsun. çok birader. güzel bir konuya değindin. tokat Mükemmel bir atasın konuya geliyor. değindin. Bir şey diyeceğim bununla ilgili. Bir oyunda kötü karakterlere normalde gıcık olursun ya. God of War Ragnarok'ta kötü karakterlere de hayran oluyorsun. Her Aynen. birine. Hele abi Odin'i göreceksin zaten. Odin'i göreceğimizi biliyoruz. Bu bir spoiler değil. Bir Odin dizaynı yapsalar böyle yaparlar. Bu kadar güzel Kesinlikle. yapar. Ya bu ama bir şey diyeyim mi sana? Gerçekten şu lafına Nereye katılıyorum. Allah bize saldı. Bir şey diyeyim mi sana? Bunlar var ya. Hacı bunlar. 10 dakika dedik hacı. Anasını ağlatıp Tamam. bırakın la. Oğlum bir susun la. Ne çok konuşuyorsunuz siz. Tamam işte. Abi ne yapalım ya Ragnarok olunca konuşsamıyorsun. Rehber yok. Tamam. Anladık. Oyun güzel. Oynayamıyoruz diye bu kadar ağzımıza da balı sürdünüz. Bana PlayStation 5'i vermeden aldın götürdün. Büyük bir ihtimal geri iade etmişsindir Mustafa'cığım. Allah razı olsun. Muşko sen de oradan bir tane PlayStation göndermedin bize. Sen de canın sağ olsun. Benim hemen PlayStation'ı Aslında gönderip daha kullanmıyorum. iade etmedim ya duruyor. O zaman toparlayalım. Son olarak şunu sormak istiyorum. 2018 God of War'dan sonra yeni bir oyun geleceğini biliyordum. Yani bu oyun bir üçleme olarak çıkacaktı hatta. Daha sonrasında ikileme olarak devam edeceğine karar verdiler ve Ragnarok çıktı. Yani Ragnarok'un bu kadar büyük olması, bu kadar çeşitli olmasının bir sebebi de aslında üçlemenin son oyunuydu aslında. Yani ikilemeye çevirerek 3. oyunda 2. oyuna dahil ettiler. Peki bundan sonra ne olacak Muşko? Bunu ancak sen cevaplayabilirsin diye düşünüyorum. Çünkü bu konuda bayağı bir ezberim var, bilgim var. Bundan sonra yeni bir God of War'u görecek miyiz? Nasıl görürüz? God of War'un akıbeti ne olacak? Bunu da cevaplayalım ve videoyu da bitirelim diye düşünüyorum. Yeterince her şey konuştuk Abi zaten. bu bir tık spoiler vermemiz gerekiyor burada. Bir spoiler alıp koyalım şuraya da insanlar haber olsun arkadaşlar. Şu dakikaya gidin arkadaşlar. Aynen spoiler'ı. şu dakikaya gidin görürsün. Şimdi abi oyunun sonunda bir duvar kağıdı, duvar resmi açıyoruz. Atreus gitti. Atreus'tan sonra işte Kratos, Atreus'la konuştuktan sonra bir duvar resmi daha açıyor. İşte o duvar resminde Kratos kendi kaderini görüyor işte. Yunan mitinden işte İskandinav'a gelişi, Thor'la kapışı, sonra da işte Tanrı oluyor. İnsanlar ona dua ediyor böyle. Yanında da Thor var. Siktir lan. Şimdi şöyle bir durum var. Muhtemelen Siktir. kendi kişisel fikrim Odin öldükten sonra şöyle yapacaklar. Ya bu bir spoiler değil arkadaşlar bu arada. Odin'in zaten öleceği belli. Ragnarok yani adı üstünde. Muhtemelen Kratos'a ait bir panteon yaratacaklar. Bir mitoloji yaratacaklar. Hani onun bir krallık yaratacaklar. Onu da oraya kral yapacaklar ki duvar resminde de kralı olduğu gözüküyor. Herkesin taptığı işte o mitolojinin, panteonun kralı olduğu gözüküyor. Benim kişisel tahminim muhtemelen şöyle yapacaklar abi. Önümüzdeki oyunu Kratos'un kendi yanındaki tanrılarla birlikte, kendi panteonuyla yozlaşmış diğer bütün mitolojidekiler tanrıları destroy edecekler. Yani yok edecekler. Hizaya Niye? Çünkü ne sokacak kadar ya da zulüm yok eden edecek. varsa kendi krallığıyla diğer mitolojilere savaş açabilir. Çünkü şöyle düzelteceğimiz çok şey var. Önceki oyunda da şöyle bir cümle geçmişti. Not vardı. Tanrıların iyi olduğu günü bekleyeceğiz diyordu. Muhtemelen tanrılar iyi oldu işte bu mitolojide. Kratos'un bulunduğu mitolojide. Diğer tanrıları düzeltmeye çalışacaklar. İnsanlara ne kadar zulüm eden, çünkü artık oyunun bir yerinde Kratos insanlar için hareket ediyor. O zaman yani God of oyunun War bitmedi, daha da yok güzel kesin şekilde gelecek. devam edecek. Bir şey diyeyim mi? Bence Kesin gelecek. Ragnarok da daha bitmedi. Bence yeni oyun plus olmaması nedeni bir DLC. Bilgisayar tarafına geleceğinde Cory Barlog bir şeyi cevaplamadı hala. Kratos bu diyara nasıl geldi? Aynen. Atreus'un akıbeti nedir? Bunları da DLC'de göreceğiz. Ya oyunda Evet, çok öyle abi bir şey hikaye kısmında yapılabilir. çok eksik var. O Bakma şunu yani. düşünmüş olabilirler belki. Bilgisayar kısmına satış stratejisi olarak bir DLC ile birlikte Büyük gelmesini ihtimalle. sağlayabilirler. Ha bu arada yani. animasyonla grafiklerle ilgili bilgisayarda zirveye çıkacak oyun. Onu da söyleyeyim. Oo. Hele Çok büyük zirveye çıkacak.
Ya şunu söyleyeyim abi, bir seneden önce gelmez. Ben size Yani şu an bir şey değil mi? Spoiler yemeyin, bekleyin değecek. Yemin ediyorum büyük değecek hem. ya, 2018 God o of War'dan uzayda daha yaşamaları büyük. gerekiyor onun için. Uzayda Kanka ben yaşamaları. 2018'de yemedim. Bekledim bilgisayara. Şöyle bir PlayStation'da durum var. O kadar sürmez ya. Kısa Bir sürer. seneye Bence yok gelecek abi. bence, Bir seneden seneye. önce çıkarma. Bir seneden Bunu bir önce seneden çıkar. önce çıkartırsa Yo, büyük demiyorum ya, tepki çeker. PlayStation alacağız ya kısa sürede. Ha. Ha. Yani oynadığınızda çok memnun kalacaksınız. Çok memnun İnşallah olacağım. en kısa zamanda İlk kim inşallah. oynayacak lan? Beraber oynarız Ben. kardeşim. Ben Sıkıntı yok. oynarım, önce gelirim yanınıza bir daha oynarım. Şimdi katıldığınız için, eşlik ettiğiniz için, bilgilendirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Rica etmem. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Biz her ne kadar çok konuşmasak da Ya böyle. burada biz izlesek- oğlum neyini konuşacağız? Oynamadık lan hani oynamadığım için incelemesini yapamayız. Kanalı da boş bırakmaya gelmez. God of War var. Aramızda Muşko var. Mustafa'yı tanıyoruz. Şimdi bunları kullanmayalım mı? Değerlendirmeyelim mi yani? Sen de Emin haklısın. ediyorum var ya, Odin'le Thor gibisiniz. Biz mi? Kullanmaya Aman, geldim. aman, Nereye aman. siz kullanıyorsunuz? Odin'le Thor gibi olmayın. Bak spoiler veriyor size. Kratos'la Atreus gibi olmamız. Baba oğul. Biz Baba Kratos'u oğul, hatırlıyoruz kutsal biz değil ruhlar. miyiz ya? Evet, söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Mustafa sen Aradığınız açılışı için çok yaptın. teşekkürler. Bu arada sen açılışı yaptın. Muşko'ya da kapanışı yaptıralım. Aynen. Buyur abi, söz Çok sende. teşekkür ederim abi öncelikle beni davet ettiğin için, kıymet verip. Eyvallah. Gerçekten çok teşekkür ederim abi. Rica ederiz ne demek. Umarım oyunu en kısa sürede oynarsınız. Yani şu konuştuklarımızdan çok daha fazlası olduğunu göreceksiniz. Teşekkür ederim tekrardan. Arkadaşlar video böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Mustafa Bay bay. Kadir ve Muşko'yu da takip etmeyi, bizlerden de selam söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklamalar kısmında linkini bırakacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya Eyvallah. görüşmek dileğiyle ya da bir Muşko'm. sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Muşkom şerefti seninle olmak Muşkom. Seninle de öyle kanka. Bunları Teşekkür her ederim. gün görüyorum Siz de- zaten. siz de- Bunları her gün görüyorum.